Hiçbir başarı tesadüf değil. Asla ve asla. Bir voleybol hikayesi yaşanıyor ama bunu da ülkemiz bağrına bastı. Bugünden yarın olmadı. Bu sistemli bir çalışma, sabırlı bir çalışma, altyapıya çok önem verme. Bugün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun lisesi var. Bu lisede sadece voleybolcular okuyor. Ben olurum ve olmam. Gelenin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan bu sistemde, bu vizyonla devam ettirmeye çalışsın. Voleybol hafızalardan silinmez. Memleket Malatya. Anadolu'dan geldik. Spora gönül verdik. 42 yıldır aralıksız Türk sporunun içinde görev yapıyorum. Futbol federasyonunda, voleybolda, basketbolda, çeşitli federasyonlarda hep resmi görevlerim oldu. Sadece dünyam sporla uğraşmakla geçti. Geldiğimiz noktada da çok şükür ki bugün Türkiye'de voleybol konuşuluyor. Yani voleybol tutkusu Türkiye'de bence vazgeçilmeyen bir tutkuydu. Voleybolun biraz kitle olarak bugünkü kadar yelpazemiz geniş değil. Taraftar kitlemiz, kulüp sayımız, sporcu sayımız, yönetici ilgisi belki bu kadar değildi ama hep vardı. Her geçen gün daha iyi şeyler olmak için mücadele ediliyordu. Biz ve bizden önceki ekiplerin de bunu yapacağına gayret gösterdiğine şahitlik yaptık, gördük. TÜİK'in bir araştırması var, onu söyleyeyim ben size. TÜİK'in araştırmasında şunu söylüyor. Kız çocuğu olan aileler üzerinde yapılan istatistikte %68 kız çocuğu olup da voleybol oynamak isteyen bir kitleye sahibiz. Çok büyük bir rakam. %50'nin üstüne çıkan başka bir branş yok. Ferdi veya takım spor. Biz ne yapıyoruz? Çok küçük yaşta ortaokullar döneminde başlıyor. Yetenek taraması, seçmeler, elemeler. Türkiye'nin dört bucağında. Türkiye'nin Edirne'ye, ilçelere kadar. Ve geldiğimiz noktada bugün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun lisesi var. Voleybol lisesi var. Bakın tek lisesi olan bir federasyonuz. Bu lisede sadece voleybolcular okuyor. Bu çocuklar Ankara dışından geliyor. Nerede kalacak? Yurt yapmamız lazım. Yurdumuz var. 365 öğrenci okuyor. 212 tanesi yatılı. Ankara dışından gelenler. Amasya'dan da var, Kars'tan da var, Balıkesir'den de var, Kayseri'den de var, her yerden var. Biz bu okulu başlattığımızda her yıl 50-100 talep varken bugün son 2 yılda 550, 720 bu rakamlara ulaştı. Ama yetenek taramasıyla alakalı. Fabrika voleybol projesi de şöyle, biraz daha yaş sınırını alta çekmek istiyorum. Neyle başladı? 6-12 yaş fabrika voleybolda kız çocuğu ve erkek çocuklarına voleybolla buluşmayı başlattık. 33 merkezde yani il ve birkaçı ilçe olmak üzere böyle bir fabrika voleybol okulumuz var. Doğu ve Güneydoğu'da bunun bilabedel sosyal sorumluluk projesi adı altında yapıyoruz bunu. 6-12 yaşta bu çocukları voleybolla buluşturuyoruz. 12 yaşına geldiğinde bu çocuk voleybolda kulüpleşme noktasına geliyor. Yani 12 yaşında bir çocuğu keşfedebiliyorsun. Artık bu çocuğa lisans çıkartılmalı. Bu çocuk bu lisansta bir kulüpte oynamalı. Bizim bu okulumuzun bir de kulübü var. TVV Spor Lisesi kulübü. Bu kulüpte de erkek ve kız çocuklarımız 2. ligde mücadele ediyorlar. Deplasmanda 2. ligde mücadele ediyorlar. Bu projeden gelen, okuldan gelen öğrencilerimizi orada da oynatıyoruz. Bir proje takımımız da var bunun adı altında. Bu 12 yaşına gelip çok elit sporcu olacakları kulüplerimize de açığız. Kulüplerimiz de takip ediyor. Kulüplerimiz de takip edince biz veli, çocuk ve kulüpler geliyor, başvuruyorlar bize, değerlendiriyoruz. Bu çocuğun imkanları dahilinde daha iyi imkan sağlayacak kimse o kulübe bilabedel, sıfır bedelle bonservisini veriyoruz ve o çocuk artık kulüplerde voleybola hizmet ediyor. Biz lisemizde sadece voleybolun dışında yani topladığımız 365 öğrencinin 365'te milli takımın oyuncusu olmayacak değil mi? Ama burada ne olacak? Olmayanları şuraya yönlendiriyoruz hemen. Hakemlik dersi veriyoruz. Temelden hakem yetiştiriyoruz. İstatistik dersi veriyoruz. Spor yöneticiliği dersi veriyoruz. Yabancı dil eğitimi veriyoruz. Dışarıdan gerektiğinde etütler için hoca tutuyoruz. Federasyon olarak karşılıyoruz ve o çocuklara da o eğitimi veriyoruz. Ülkemiz bağrına bastı. Hem kızlarımızı hem erkeklerimizi. Güzel bir sinerji yakaladık. Güzel bir saha mücadelesi verdik. Güzel bir sempati ortam yarattık ve herkesi bağrına bastı. Bence var oldukça süresiz devam edecek. Okullar ilelebet devam edecek. Bu sistem devam edecek. Ben olurum ve olmam. Sistem gelenin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan bu sistemde, bu vizyonla devam ettirmeye çalışsın. Voleybol hafızalardan silinmez. Ömür boyu voleybolla yatıp voleybolla kalkabiliriz. Çok adam gördüm üstünde elbise yok. Çok elbise gördüm. İçinde adam yok. Makamlar bir elbise olabilir ama o makamları elbise kabul edersek o makamların içini nasıl dolduruyoruz ve orayı layıkıyla temsil edebiliyor muyuz? Paydaşlardan kabul görebiliyor muyuz? Takdir alabiliyor muyuz? İşte o zaman o elbise bana mutluluk verir.
O giydiğim elbise beni mutlu eder. Aksi takdirde etmez. Samimi olmak, şeffaf olmak, paylaşımcı olmak kadar güzel bir şey olamaz. Biz de bu camiada bu sinerjiyi ortaya koyduk ve bu sinerjiyle de bu başarıları, bu voleybolun önünü böyle açtık, böyle bu noktalara geldik. Olimpiyatlarda Kore maçına muhteşem başladık. Çin maçıyla sildik adeta Çin. Zaten kendine gelemedi turnuvada. Ki turnuva öncesi voleybol camiasında ve otoriterlerde kim üzerinden nasıl anket yaparsanız yapın %90 favori Çin'di. Bu olimpiyatın favorisi Çin'di. Biliyorsunuz Çin 2 yıl hiçbir oyuncusunu kendi ülke dışına bırakmadı. Onların ülke dışında kulüplerde kazandığı bedelleri Çin Olimpiyat Komitesi bunları kendi karşıladı. Ve uzun bir kamp dönemi yaşadı. Biz de her şey mükemmel bir noktada geldik. Her şey planladığımız gibi gitti. Kore maçında beklemediğimiz, şimdi düşünüyorum, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan maçı, 16'da var olma maçı, Apeldon'da olimpiyat elemesinde Polonya maçı ve bir de Kore maçı. Bu 3 maçta bir başkan olarak benim kalbim dayandıysa ben kalpten dolayı sağlamam. Yani. Doktoruma da hiç benim kalbime bakma dedim yani. Oraları atlattıysam bu kalp daha çok uzun dönem bize sağlıklı, sıhhatli bir süreç yaşatır dedim. Yani oralarda ölmediysek bu yani unutamadığım maçlardan bir tanesi de bu olimpiyatta madalyanın geldiği böyle avucumuzun içinde kaçırdığımız maçtan bir tanesi. Şimdi Hırvatistan maçında evet sıkıntı yaşadık ama sonunda zafere ulaştık, final oynadık. Gümüş madalya aldık. Olimpiyat elemesinde bir takım gidiyordu 8 takımdan. O bir takımda 2-1 mağlupsünüz, 24-21 mağlupsünüz. Her şey bitiyor. Telafisi yok. Elenip dönüyoruz ve o olimpiyatı yaşayamayacağız. Ve oradan döndü. 3-2 maçı aldık ve olimpiyat vizesini aldık. Geldik olimpiyatta da işte telafisi olmayan maçtı ve elendik. Bu bizi çok üzdü. Yani takımın, ben şimdi bir anda kendi üzüntümü unuttum. Takımın gözyaşları sel oldu. Yani bu çocuklar o kadar motive olmuş, o kadar inanmış. Bugün iddia ediyorum Kore ile 100 maç yapsak 99'unu kazanıp bir tane kaybedeceğiz. Ama maalesef ki o bir tane de o maça denk geldi. Ondan bir ay önce Viyener Lig'de oynadık. 3-1 mi 3-0 mı? Aynı takımı ve bizde eksik vardı. Bizim 2 oyuncumuz ilk 6'dan eksik olan oyuncularımız vardı. Buna rağmen biz yine ezici bir üstünlükle yendik. Fakat burada da çok aşırı güvendik herhalde. %100 ya oyuncularla konuşacak bir şeyimiz tabii konuştum. Ağızlarını bıçak açmadı. Ve o üzgünlükte ben bunların hepsini tek tek kucakladım. Yani biz bir takım sporuyuz. Bakın daha bu başlangıç, daha bizim çok önümüzde güzel günler var. Bunu burada bırakmazsak, bugünü, bu üzüntüyü yaşamaya devam ettirirsek biz önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nı kaybederiz dedi. Gelen Avrupa'yı telafi edelim. Ve hakikaten o kısa sürede, o çok kısa bir sürede 3 gün bir arayla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandık. Ve Avrupa Şampiyonası'nda hemen kafadan ilk 4'e finale, yarı finale kalana kadar 4'te 7'de 7 yaptık. Sürdürülebilir olmak. Daha iyi olmak için sürdürülebilir olmak. Yani en kötü günümüzün bu olması. Bundan daha iyi olması arzu ediyoruz. Bazı kategorilerde organizasyonlar yapmak. Pandemiden bir kurtulabilsek takım sayılarımız 359'lardan pandemi öncesi 1022'lere çıktı. Bu yıl 160 tane ikinci lige müracaat oldu. Takım sayımız oldu. 160 takımla ikinci lig oynayacağız biz bugün. Şirketler, belediyeler, kamu kurumları hepsi voleybol. Yani voleybol sahada seyredilen bir noktadan çıktık artık. Federasyon gelir olarak çok şükür hiç kimseye bir kuruş borcumuz yok. Ekonomik olarak da bir sıkıntımız yok. Çünkü voleybolda herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Güzel işler yapıyor. Biz öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yla oynayacağız. Hollanda Türkiye'ye geldiğinde biz bir mağlubiyet almıştık grupta. Hollanda hiç set vermemişti. 6'da 6 galibiyetle gelmişti. Hiç set vermemişti. O maçın çok zor olacağını, biz oradan da yarı finale kalacağımızı düşünüyorum. Ve orada ben yine antrenmana gittim. Bir gün önce de yenmiştik ama çok kötü bir oyun sergilemiştik. O oyuna göre Hollanda karşısında işimizin zor olacağını herkes tarafından düşünülüyordu. Giovanni bana dedi ki ya başkan sabah dedi antrenman var. Sabah antrenmanına gelir misin? Gelirim dedim. Gittim Ankara Spor Salonu'nda.
Dedi ki antrenmandan önce dedi bir oyuncularla bir konuşma yapar mısın? Yaparız dedi. Eski antrenörüz, yöneticiz, başkanız. Ben bir konuşma yaptım kısa. Ve çıkışta da çok etkilendiğini söylediler. Dedim ki yani rakibimiz biziz. Biz her doğruyu yaparsak başarılı oluruz. Sizler kolayına sultan olmadınız. Yani size durup dururken yoldan geçiyordunuz, gelin siz sultan olun, sultansınız demediler. Bir yakıştırma, bir mücadele var. Kolay olunmadı. O zaman bir sultanlığın karşılığı olmalı. Neden biz bu Hollanda'yı büyütüyoruz? Neden biz bu takımı sahadan silmiyoruz? Yani biz 3-0 göz açtırmıyoruz bu takıma. Bakın bu kadar 14 bin kişi arkamızda. Taraftar, ekranları başında. Neden? Biz var mıyız bu işte, yok muyuz? Yani biraz kafalarınızın önde olduğunu görüyorum. Bu beni çok üzdü ya. Üzmeyin, sevindirin. Beni ve ülkeyi sevindirin. Ya o konuşmadan sonra o takım sahada Hollanda'ya herhalde en kısa sürede 3-0 sildi attı. Ben de bir ara kendi kendime dedim ya bu keramet bende miymiş? Aynı buna benzer konuşmaydı. Bu üçüncülük maçında yine aynı olay. Yine aynı Giovanni. Konuşma yaptık. Bu takımın sahibi var, devlet millet. Ve burada başarılı olmak zorundayız. Bu turnuvada son maçta madalyasız bu ülkeye dönmek istemiyoruz. Ve orada çok da riskli bir konuşma yaptığımı düşünüyorum. Yani işte beni çok seviyorlar. İşte baba, bir kısmı baba diyor, abi diyor, başkanım diyor. Ne derseniz deyin dedim. Ama bizi uçağa madalyasız bindirmeyin dedim. İçimden gelerek ya inanın yine Hollanda maçı. Yine 3-0. Yine perişan ettik Hollanda'yı. Yine bir daha düşündüm ya bu her Hollanda maçında konuşmam mı gerekiyor ben?